Duru Bilin Deneyini sunar. Mutfakta hep yemek yapan Arda Türkmen bu kez deney yapıyor. Rahmi Koç Müzesi'ndeki mütevazi mutfağımızda Arda Türkmen'i ağırladık. Birlikte kivinin DNA'sını çıkardık. Suya yumruk atılır mı? Nişasta müzik çalınca dans eder mi? Evde parfüm yapmak mümkün mü? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Bilin Deneyine hoş geldiniz. Ben Asude. Ben de Cihan. Programı izleyen arkadaşlar bizlerle çektikleri deneylerin videolarını paylaşıyorlar. Acayip eğlenceli, heyecanlı görüntüler var. Gelin birlikte izleyelim. Şimdi motor deneyi yapacağım. Gerçekten mi? Hı-hı. Hadi bakalım. Çok güzel dönüyor. Bak buradan böyle şey gidiyor, ondan sonra dönüyor. Sizler de videolarınızı bizimle paylaşın. Her hafta sizin videolarınızla başlayalım. Asude, bizim en beğenilen bölümlerimizden bir tanesi yemek bilimi oldu. Sen bize biftek pişirmiştin hatırlıyorsan. Ne dersin, kaldığımız yerden devam edelim mi? Karnım acıktı diyorsun yani. Yani bir bifteğe daha yok demem. Tamam, devam edelim ama bu sefer yemek pişirmeyeceğiz. Aha. Üzgünüm ama biraz daha deneysel çalışacağız. O yüzden hazırsanız Bilin Deneyin başlıyor. Mutfakta hep yemek yapan Arda Türkmen bu kez deney yapıyor. Rahmi Koç Müzesi'ndeki mütevazi mutfağımızda Arda Türkmen'i ağırladık. Birlikte kivinin DNA'sını çıkardık. Suya yumruk atılır mı? Nişasta müzik çalınca dans eder mi? Evde parfüm yapmak mümkün mü? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Cihan, sen küçükken böyle kavga eder miydin? Kavgalara karışıyor muydun? Yok Asude, çok fazla girmezdim öyle şeylere. O zaman şimdi bir ilk deneyelim seninle. Ve ben az önce senin için burada bir sıvı hazırladım, görüyorsun. Burada Evet. bir sıvı var. Evet. Ve buna yumruk atmanı isteyeceğim. Sıvıya yumruk atmamı istiyorsun. Aynen, şöyle yumruklarını sıkıp bu suyu bir yumruklamanı Aslında isteyeceğim. sıvı yumruklanır mıymış ya? Bir deneyelim. Şu meşhur Adanalı Cihan'ın gücünü de bir görelim. Tamam, Adanalıların gücünü göstereceksek. Aslında bu sıvıydı. Gerçekten beton etkisi yaratıyor. Bir daha yap istersen ama o kadar... Evet. Oh! Asude, sen elini bulaştırmıyorsun. Bir denesene. Çok sert bu. Beton gibi bir şey ya. Ben de böyle zayıf görünürüm ama ben de güçlüyümdür. Hakikaten de sıvıya Ben dönüşüyor. senin kadar şey vurmayacağım ama gerçekten gördüğünüz gibi çok sert. Öyle görünmüyor aslında, bu bir sıvı ama vurduğunuzda Aslında nasıl oluyor bu ya? çok ilginç. Ne var bunun içinde Asude ya? Ya inanıyor musun, bunun içinde sadece mısır nişastası var. O yüzden aslında hepimizin mutfaklarında vardır bu. Nişasta bildiğin muhallebide kullanıyoruz biz onu. Aynen o. Herkesin mutfağında var. O yüzden herkes bu deneyi evinde deneyebilir. Şimdi biraz böyle elimize daldıralım. Bu mısır nişastası ve suyu birleştirdiğinizde ortaya böyle bir sıvı çıkıyor. Nasıl bir sıvı ya bu? Ve biraz eline al Cihan. Aldım. Evet. Şimdi böyle topak bir şekilde yumruk yapabilirsin. Yani böyle Asude bu sıvı falan değil aslında, bu katı ya, işte baksana. aynen öyle bak. Şimdi katı ama elini açtığında sıvılaşıyor ve akışkan hale geliyor. Aslında basınç verdiğinde... Asude bu çok güzel ya. Aynen öyle bak. Basınç verdiğinde katı gibi tepki veriyor ama hemen sıvılaşıyor basıncı kaldırdığında. Nedeni ne peki? Onun nedeni ne? Aslında bunun nedeni de çok basit. Çünkü nişasta su damlacıklarının etrafını sarıyor ve onları hapsediyor. Basınç uyguladığımızda mı? Basınç uyguladığında, basıncı kaldırdığında ise aslında su damlacıkları da hapsoldukları yerlerden çıkıyorlar. Hakikaten çıkıyorlar. Baksana şuna. Ya bu şeyde de var aslında. Akışkanlığı değişiyor sen basınç uyguladığında. Aynen, akışkanlığı Ya değişiyor. mesela bal aklıma geldi. Balığı buzdolabından çıkarttığın zaman böyle çok serttir yani. Hani donmuştur ve akışkan değildir. Ama biraz ısıttığın zaman böyle çok rahat bir şekilde akmaya başlar. Onun gibi değil mi? Yani aslında mantık aynı söylediğinde. Sadece burada basınç verdiğinde akışkanlığı değişiyor. Senin dediğinde sıcaklık verdiğinde akışkanlığı değişiyor. Buna da Newton'un yasasına uymayan sıvılar deniyor. Vallahi yasalara uymadığı çok belli Asude. Sıvı diyorsun ama vurunca beton etkisi yaratıyor yani. Ya ama biz sadece böyle işte sıkarken değil de mesela koşarken, yürürken de yere basınç uyguluyoruz ya. Aynen. Şundan böyle kocaman bir havuz hayal etsene. Üzerinde koşabileceğin, yürüyebileceğin. Aslında bunu yapanlar da var. İstersen gel önce bir onların görüntülerine bakalım. Olur.
Nişastalı su havuzunda perende atmak, futbol oynamak, bisiklet sürmek bile mümkün. Ama ziyan olmaması için biz bir havuz doldurmadık. Şimdi ikinci sürprizime geçelim hazırsan. İkinci sürpriz mi? Aynen. Bugün sürprizler bitmiyor vallahi. Burada gördüğün hoparlör boşuna değil. Bunu Evet. hatırlarsın, ikinci bölümde ses için kullanmıştık. Evet evet, çok güzel bir deney olmuştu. Aynen. Şimdi onu getirdim ve üzerine bir streç koydum. Tamam. Şimdi buradaki nişastadan biraz hoparlörün üzerine koyduğumuzda ve müzik açtığında bakalım nişasta nasıl bir tepki verecek. Abi çok eğlenceli ya. Şimdi orada Müziği senin için- açayım mı? Evet. Açıyorum. Evet. Görüyor musun? Asude bu ne ya? Dans eden nişasta. Nişasta mı? Evet. Buna isim koyabilirsin. Vallahi ben bunun ismini Simar koyuyorum. O ne demek? Bilmiyorum, sesi çok güzel geldi ve evde besleyeceğim herhalde yani hani götüreceğim. Bak nasıl hopluyor. Aynen. Aslında bu şey değil mi? Yani basınç demiştik ya. Aslında biz ses bölümünde de işlediğimiz bir şey vardı hani. Ses basınç sonucu oluşuyordu. Buradaki aslında basınç dalgaları Da dans ediyor. dans Duramıyor ediyor ya. yani. Vallahi ben de duramıyorum yerimde. Evet, nişasta durmuyor, dans ediyor. Cihan'ı da bıraksak sabaha kadar devam edecek ama istersen öyle. yavaş yavaş durduralım Cihan'cığım. Tamam, durdurdum. Sen yemek yapıyor musun evde? Tabii, yeni lezzetler denemeyi çok severim Asude. Kimden yardım alıyorsun? Yani eskiden annemden alıyordum. Çok yardımcı oluyordu sağ olsun ama bir zamandır onu yormuyorum. Çünkü çok kolay anlatan biri var. Arda Türkmen'i takip ediyorum. İnanılmaz şeyler ortaya çıkıyor. O zaman istersen gel Arda Türkmen'le bir de bu deneyi ona yaptıralım. Olur, çok da güzel olur valla. Bilim Deneyin devam ediyor. Mutfakta hep yemek yapan Arda Türkmen bu kez deney yapıyor. Rahmi Koç Müzesi'ndeki mütevazi mutfağımızda Arda Türkmen'i ağırladık. Birlikte kivinin DNA'sını çıkardık. Evde parfüm yapmak mümkün mü? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Arda Türkmen hem işletme hem de sahne ve gösteri sanatları okudu. Ardı ardına İstanbul'da farklı restoranlar açtı. Bazıları filmlere konu oldu. Gazetelere ve dergilere yemek yazıları yazdı. Arda'nın mutfağı programı fenomen oldu. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi, 3000'e yakın çocuğun bisikletle tanışmasını sağladı. Biz her zaman Arda'yı mutfağında izliyoruz. Bugün Arda Türkmen Bilin Deneyin mutfağında. Hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. Ne habersiniz? İyi misiniz? Gayet iyi. Seninle yapacağımız deneye geçmeden önce bugün az önce Asude bana çok enteresan bir şey yaptı. Ben senin çok beğeneceğini düşünerek sana da denettirmek istedim. Çok güzel. Bir leğen, bir de kireç mi? Ne bu? Nişastalı su. Ha. Bilim mutfağı böyle oluyor abi. Aynen bilimin mutfağında böyle. Çok güzel. Abi nişastayı sen ne için kullanıyorsun? Biz nişastayı böyle tatlı pasta vesairelerde bağlamak için, Evet. sütün kıvamını yoğunlaştırmak için biraz daha bağlayıcı kıvamda kullanıyoruz yani. Senden buraya yumruk atmanı isteyeceğim. Suya mı? Evet yani bu nişastalı su baktığın zaman. Bayağı su diyorsun değil mi? Aynen öyle. Nişastalı su. Biz denedik bir zarar gelmiyor. Zarar Ele. gelmiyor. Evet. Abi gördüğün gibi normalde sıvı. Böyle yavaşça geçirmeye çalışsana elini. Yavaşça. Tabii bu nişastanın etkisi değil mi? Aynen öyle. Aslında az önce Asude benimle paylaştı. Evet, çok güzel. Antrenman Su gibi. nişasta parçacıkların arasına sıkışıyor basınç uyguladığımızda. O yüzden taşlaşıyor. Direkt nişastaya değiyormuşuz gibi hissediyoruz. Ama Yani- yavaşça daldırdığımızda sıvı gibi davranıyor. Ya bana şey mi demek istiyorsun? Nişastaya bu hayatta sert davranmayacaksın. Adeta bir kadına dokunur gibi dokunacaksın Evet demek. abi, Çok aynen güzel öyle. bir benzetme. Ha? oldu. Öyle mi Güzel. yapıyoruz Öyle yani? yapıyoruz abi. Cihan buna şey gibi hissettim ben. Hani böyle açaydım kollarımı gitme diye. Yani mesela şimdi ben bunu televizyon programında anlatıyor olsam şey derdim böyle. Nişastayı hangi kıvamda yapıyoruz? Nişastayı açaydım kollarımı Gitme gitme diye. diye kıvamında yapıyoruz. Abi yemek literatürüne yepyeni bir şey ekledik. İstersen direkt seninle yapacağımız deneye geçelim. Bilin Deneyin devam ediyor. Cihan böyle her hafta bize çok ilginç deneyler hazırlıyor. Bu hafta da hani size özgü diye tahmin ediyorum. Kivi, muz gibi şeyler var. Kivinin DNA'sını ayıracağız. Yok artık. Evet. Kivinin DNA'sını ayırmak ne demek ya? Yani Mikroskopla burada mı göreceksin. bakacağız? Yok, mikroskopla değil, size çıplak gözle kivinin DNA'sını göstereceğim. Bizim bilim mutfağında çalışırken önce bir önlem amaçlı gözlüklerimizi alıp Takalım. hemen takalım. Bu çok fiyakalı zaten ya. Bunu takmak hep istemişimdir. Abi o zaman hayalleriniz gerçek oldu diyelim. Evet, hayallerimi gerçek ettiniz. Ne yapacağız şimdi? Malzemelerle başlayalım hızlıca. Buyurun. Bir sıvı deterjan var Evet. elimizde ilginç bir şekilde. Bir kap,
Bir tane daha kabımız var. İçinde alkol var. Bu alkol yerine siz bunu evde yaparken kolonya da kullanabilirsiniz. Makas, süzgeç, kiviyi soymak için soyacak ama hazır Soyulmuşu var. Evet. Karıştırıcı, tahta çubuk, birazcık tuz. Bir çorba kaşığı. Aynen. Bir tane Plastik ağzı kapalı torba. kilitli buzdolabı poşeti. Aynen öyle ve cımbız. Çok önemli, cımbız. Aynen öyle. Hepsini anladım Şu da var. cımbızı. Gözlük ve cımbız çok önemli. Tak tak. Peki Abi ilk önce ameliyata başlayalım. Buyurun. bu tuzun içerisine Heh. birazcık su, çok az miktarda Peki. çözündürmek için. Bana yaptırıyorlar ki burada patlarsak hep beraber ben patlarım. Bizim kaçmamız buradan şu daha kadar. kolay. Evet, çok az miktarda. Biraz ve- nemlendirdik. Aynen. Doğru mu doktor? Aynen öyle abi. Evet. Kıvamını daha iyi Ha, bilirsin. çok güzel. Peki Burada da birazcık sıvı deterjan var. Biraz sıvı deterjan ekleyeceğiz. birazcık ne kadarcık? Yani bir yemek kaşığı kadar diyelim. Vay be. Bir tutam. Açıklarken neden deterjan kullanıyoruz burada? Abi sen deterjan neden kullanıyorsun mutfakta? Ben deterjanı tencereyi, tavayı temizlemek için kullanıyorum. Aynen. Yağlı tencereyi, tavayı temizlemek için sıvı deterjan kullanıyoruz. Burada da DNA hücrelerin içerisinde ve DNA'nın etrafında hücre zarı denen bir şey var. Hücre zarının yapısında da yağ bulunuyor. Yani buradaki deterjan aslında o yağı parçalamak için kullanılıyor. Ha, Biz de onun için hazırlıyoruz şimdi bunu. çok güzel. Şimdi Peki. sonrasında kiviyi bu plastik torbanın içerisine koyup ezmenizi isteyeceğim abi. Kivimiz biraz sertmiş. Evet, o Kiviyi yüzden özellikle mi böyle falçatayla kesiyoruz yani? Bunun bir özel tekniği var mı böyle Abi falçatayla? sizin mutfaktan daha çok faydalanmamız gerekiyordu. evet abi. Aldık. Kilitli buzdolabı poşetini açıyoruz efendim. Kivimizi içerisine yerleştiriyoruz. Sonra böyle eziyoruz. Evet. İşte şimdi neden yumruk attırdığımızı anlamışsınız. Evet, tebrik Pratik ediyorum. amaçlı. Tebrik ediyorum. Arda Türkmen Bilin Deneyin mutfağında ezici gücünü ve yeteneklerini gösteriyor, kivinin suyunu çıkarıyor. Hemen şu hazırladığımız deterjan, Tamam, tuz ve açtım su ben. karışımından bunun yarısını eklesek yeterli olacak. Şöyle döküyoruz. Şimdi o bahsettiğin yağların Yağların temizlenmesi- parçalanma işlemi parçalanması. başlayacak. Aynen Tamam. öyle. Ne yapayım? Kapatıp devam mı edeyim böyle? Evet, kapatıp biraz böyle karıştıracağız onu. Yaklaşık 2 dakika gibi böyle karışması gerekiyor aslında onun. Bir de benim yemek tariflerine karışık diyenler şimdi düşünsün. Deterjanlı kivi. Evet. Ha. Tamam. Şimdi bunu böyle yaptık. Ne yaptık? Aynen. Abi bu şu anda kivinin aslında özüne deterjanı karıştırdık. Az önce söylediğimiz yağ parçaları yani hücre zarı iyice parçalandı ve bunun içerisinde şu an DNA'lar, proteinler, vitaminler hepsi karışık bir şekilde duruyor. O kadar güzel anlattın ki yiyesim geldi ya. Aynen Deterjan öyle. olmasa. Evet, şimdi ne yapacağız? Denenebilir. Şimdi bu kabın içerisine oradaki kivi özünü Tamam. süzeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu böyle iyice süzüyoruz. Kivinin DNA'sını çıkaracağım. Bir gün hiç aklıma gelmez. Yani. Vallahi billahi. Evet, tamam. Bu da hazır. Abi şimdi buradaki alkolü bunun içerisine üzerinde katman oluşacak şekilde Tamam, ben doldurmamız şöyle kaşığı lazım. tutayım. İyi mi böyle? Ama bak Sonuna şu kadar anda dökecek miyim? karışmıyor. Evet, Yok. şu an üst tarafında hafif hafif bir katman oluşturuyor. Ha. İnsan böyle kendi DNA'sını da çıkarabiliyor mu Cihan? Aynen öyle. Aslında tükürük yani kivi yerine tükürük kullansak Ha, insan DNA'sı mı çıkaracağız? insan DNA'sını bile Ne yapacağız? çıkarabiliriz. Kameraman arkadaşlardan birini kurban mı seçiyoruz? Yani? Tamam. Hanginizi sizi kurban düşünmüştük. seçiyoruz? Ha, çok naziksiniz gerçekten. Burası için oraya girmeyelim abi istersen. Benim DNA'm insanlığa feda olsun. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi biraz bekliyoruz. İsterseniz biz bunu beklerken biraz sohbet etmeye başlayalım. Devam. Evet, Hadi. çok güzel olur. Bizim Gözlüklerimizi merak çıkaralım ettiğimiz- Çünkü bu sadece bilim anlamında. Evet. Şimdi bizim kültürümüzde usta çırak vardır. Usta çıraklık çok önemlidir. Evet. Sizin de zaten şeyi kullanırız. Ustayı usta yapan da ustasını unutmamasıdır. Vay be. Sizin böyle unutamadığınız, bir mentor olarak gördüğünüz ustanız var mı? Yani şöyle doğru bir tespit yani ustayı usta yapan ustasını unutmamadır. Bir de geleceği anlayabilmek için geçmişi takdir etmek lazım. Yani aldığın o değerleri bir şekilde üstüne bir şeyler koyarak ileriye taşıman lazım. O yüzden altyapının iyi olması lazım. Ben rahmetli babamdan çok şey öğrendim. Sektörle ilgili, mutfakla ilgili, gastronomi dünyası ile ilgili. Bu bilimi yemek yaparken nasıl kullanıyorsun? Yani hani orada bir şey var mı? Ya şimdi şöyle, aslına bakarsan bu yani kullandığın nişasta da buradaki yaptığın şeyler de bizim gündelik mutfağın içinde olan ürünler. Ve bu ürünleri kullanarak aslında sen her gün farklı bir şeyler yapıyorsun. Örneğin hani bir ürünün asiditesi, bir ürünün şekerliliği veya yaptığın bir yemekte birazcık şeker fazla kaçtıysa
Onu nasıl dengeleyeceksin? Atıyorum baharatı daha ön plana çıkarmak için ne kullanacaksın? Aslına bakarsan bunlar da birer bilim. Evet. Bunlar gastronominin içindeki bilimler. 2 yıl önce yaklaşık 5 arkadaşınızla kurduğunuz Evet. bir girişim var. Evet. Velotürk isminde. Aynen. Ve bisikletin kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz aslında. Biz de çok önemsiyoruz aslında sporu, sporun hayatımızda olmasını. Sizin onu kurmadaki motivasyonunuz neydi? Biz şöyle aslında bisiklete biniyorduk. Ya ben 10 yıldır bisiklete biniyorum ve bayağı da aktif olarak biniyorum bisiklete. Bir gün dedik ki yani böyle boş beleş bisiklete bin nereye kadar? Birazcık faydalı yani etrafımızda bulunduğumuz topluma, içinde bulunduğumuz topluma faydalı bir şey yapalım. Biz bisiklete binerken bir farkındalık yaratalım. Hem daha çok insan bisiklete binsin. Hem bu vesileyle bir grup, bir insan grubu oluşsun. Hani bisiklete binen insanlar duyan daha da çoğalsın. Aynen öyle. Bir başka insanlar için motivasyon olsun. Bir de bu insanları bir araya getirerek bir küçük de olsa bir ekonomi yaratalım ve bu ekonomiyle çocuklara bisiklet hediye alalım. Çünkü her çocuğun bu hayattaki en önemli hani yaz karnesi, tatil ve motivasyonlarından bir tanesi bisiklet. Evet. Ve özgürlük bisiklet yani. Ben mesela ilk bisikletimi hiç unutmam. İlk bisikleti olan çocuklar da onu unutmazlar yani. Şimdi tabii hepsinin bilgisayarı falan var ama o yüzden onlara böyle bisiklet hediye almaya başladık ve 3 yılda 3000 civarı bisiklete geldik. Bence sizin kampanyanın bu bir çocuk gülsün, dünya gülsün o mottosu aslında direkt oturuyor. Çünkü siz yaşadığınız bir şeyi yapıyorsunuz. Çocuklar da yaşamaya başladıkça gülmeye başlıyorlar. İkincisi de bisiklet bir zaman geçirdikleri bir şey. Yani hani artık etrafta zaman geçirilecek çok fazla böyle enerji harcayacak çok fazla belki yararlı olmayan alan var. Ama spor, insanın vücudunu eğitmesi, sağlıklı yaşam için hepsi birbiriyle böyle birleşiyor. Cihan şöyle konuşurken ben göz ucuyla baktım da galiba DNA'lar belirginleşmeye başlamış. Efendim kivinin DNA'sı ortaya. Şimdi gözlüklerimizi takıyoruz. Çok önemli. Aynen öyle. Şimdi Gözlüksüz olmaz. Asude'nin heyecanla beklediği, sabırsızlıkla beklediği cımbızı kullanma zamanı geldi. Asude bu ayrıcalığı sana bırakmak istiyorum. Bu Yok cımbız- lütfen, Abi, lütfen. konuğumuz sizsiniz, ben de bu ayrıcalığı size Peki verdim. ben önce bir DNA'yı bulayım. Bakalım. Hani nerede DNA? Böyle içinde beyaz beyaz bir şeyler var, onlar mı? Evet. Al bak aldım. İşte Al sana DNA. aslında burada DNA iplikçiklerini İnanılmaz. görebiliyoruz. Buralar hep DNA bak. Şu an bu bölge hep DNA. Peki bir şey söyleyeceğim, bu gerçekten yani normalde ben gerçekten mikroskopla bakıldığını sanıyordum. Bu DNA mı şu anda? Evet aslında mikroskopla görüyoruz ama burada bir tane DNA sarmalını değil, milyonlarcasını birlikte görüyoruz. O yüzden görünür hale geliyorlar aslında. Burada milyon tane mi var? Milyonlarca var abi yani. Hani. Valla bu galiba Türkiye Cumhuriyeti'nde bilime en faydalı kivi seçilecek bu arkadaş. Aynen öyle. Sadece kivi değil, muzla, çilekle de aynı deneyi yapabilirsiniz. Bizi izleyen arkadaşlar evde lütfen denesinler, videolarınızı da bizimle paylaşsınlar. Biz de programa sizinle başlayalım. Öyle işte. Yani sonuçta DNA'mızı da çıkarttık her türlü meyveden. O kadar yemek yaptınız. Bir gün DNA'sını çıkaracağını düşünmüş müydünüz? Yok be arkadaş dediğim gibi biz böyle koyuyoruz, kavuruyoruz, pişiriyoruz. Mutfaktaki yeteneklerini buraya taşıdın, bizlere de yardımcı oldun. Programa lezzet kattın abi. Çok teşekkürler geldiğin Ben için. teşekkür ederim. Biz de sayenizde böyle bir gün, yarın öbür gün bir kivinin DNA'sını çıkarmak istersek ne yapmamız gerektiğini Öğrenmiş olduk. Evet. Bilin deneyin, Devam devam ediyor. ediyor. Evde parfüm yapmak mümkün mü? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Güzel koku hepimizin çok hoşuna gider ve o güzel kokulara ulaşabilmek için de parfümerilere gideriz. Halbuki bunun çok daha kolay bir yöntemi var mı? Evdeki malzemelerle kendi parfümümüzü yapabilir miyiz? Gelin bir deneyelim. Herkese merhaba, ben Derin, 13 yaşındayım. İnsanlarla empati kurmayı çok seviyorum. Bu yüzden büyüyünce psikolog olmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz Derin ve içeri inanılmaz bir kokuyla girdi. Ben de ne yapacağını çok merak ediyorum. Hangi deneyi bizim için hazırladı? Merhaba Derin, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim Asude abla. Aslında birazcık da heyecanlıyım. Neden? Çünkü bugün inanılmaz güzel bir deneyle geldim. O belli oluyor buradaki görüntülerden de. Ne hazırladın bize, ne yapacağız? Bugünkü konumuz yemek bilimi. Aslında birçok insanın sevdiği çok fazla yemek var. Mesela benimki de mantı. Ve bu yemeklerin aslında tatları bize lezzeti Veriyor. verenlerden biri de tatları olduğunu düşünüyoruz. Ama aynı zamanda kokuları da yemeklere lezzet verenlerden. Aslında doğru diyorsun. Koku çok önemli. Mesela ben bazen hasta olduğumda yediğim yemeklerin lezzetini alamam. Ya da bazı yemekleri sırf kokusu kötü diye bile yemiyorum. Hayatım boyunca sevmediğim öyle yemekler var. İşte tam da bu yüzden ben de gidip araştırma yaptım ve fark ettim ki aslında koku birçok etkinliğimizde yer alıyor.
Araştırmamda da aslında şunu fark ettim. Biz de kendi parfümümüzü yapabiliyoruz ve bugün de bunu yapacağız. Ciddi misin? Evet. Eğer gerçekten bize nasıl parfüm yapıldığını öğretirsen bence tüm izleyenler için inanılmaz güzel bir şey yapmış olursun. O Merakla zaman bekliyoruz. hemen malzemelerle Evet. başlayalım. Gözlükler, kokulu çiçeklerimiz, şebboy çiçeği, üzüm çekirdeği yağı, beher, çakmak, süzgeç, tencere ve de ocak. Hepsini anladım, bütün malzemeleri de. Bu üzüm çekirdeği yağı mı dedim bunun için? O neden? Aslında üzüm çekirdeği yağı hem doğal hem de bu iş için en uygun yağlardan bir tanesi. Neden? Çünkü kokusu yok ve... Ciddi misin? Evet. Bakabilir miyim? Tabii ki. Deneyimizi yaparken aslında bu çiçeğin aromasını ve kokusunu bizim daha iyi almamızı sağlayacak. Çünkü bunun kokusu geçmeyecek aslında, Evet. bulaşmayacak. O yüzden biz çiçeğin kokusunu Evet. daha rahat... Gerçekten hiçbir kokusu da yok. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman deneyimize başlayabiliriz. Başlayalım. Öncelikle bunun çiçeklerini ayıklayarak başlayacağız. Çünkü dalları hiçbir işimize yaramayacak. Bana yardım etmek ister misin Aslı abla? Tabii ki çok isterim. Deneyimize başlıyorsak gözlüklerimizi de takalım. Ben de bunu çıkartayım o zaman. Evet. Çiçekleri ayıklamaya başlıyoruz. Evet, bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tencerenin içine bu yağımızı dökebiliriz. Ne kadar koyacağız? Burada bir beher de var galiba. 250 mililitreye kadar koyabiliriz. Tamam. Yani yarısı Ben sana olacak. yardım edeyim. Şimdi bu çiçeği iyice ezip karıştırıyoruz. Ve sonra da ısıtıyoruz. Evet. Evet. Kısık bir şekilde şey yapıyoruz. Kısık ateşte yapıyoruz ve bu dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Üzerine koyuyorum. Evet. İstersen sen karıştırmaya devam edebilirsin. Peki neden kısık ateşte diye söyledin? Çünkü eğer 90 derecenin üstünde yaparsak bu yanar. Bu yüzden koku moleküllerinin aslında çözülmesini hızlandırmak için biz de kısık ateşte bunu ısıtıyoruz. Bu çok önemli bir bilgi aslında. Evet. Pişirmiyoruz, ısıtıyoruz. Evet. Böylece de çözülmesini hızlandırıyoruz. Tamam. Peki bunun ne kadar ısıtmamız gerekiyor? Normal şartlarda aslında 6 ile 8 saat bekletmemiz gerekiyor. Ama ben bunu denedim ve 2 gün 3'er saat şeklinde yaparsak da olduğunu buldum. Yani bir başladım 6 saat boyunca gitti değil, günlere bölebiliyoruz Evet, aslında. bölebiliyoruz ve bu karıştırma ve ezme işlemini gün aralıklarıyla yani yarım saat şeklinde yaparsak oluyor. Peki ne yapacağız şimdi? 6 saat bekleyecek miyiz? Evet. Burada. Evet. Hadi bakalım. Bilimden faydalanıp 6 saati 6 saniyeye indirdik. Şimdi ben bunun altını kapattım ve artık dinlendi. Şimdi ne yapacağız? Diğer işlemimize geçebiliriz. Süzgeç yardımıyla beherin içine koyacağız. Tamam, ben sana yardım ediyorum o zaman. Bunu aldım. Şimdi sen süzgeci tut. Evet. Şimdi bu içinden çıkan şey... Ne kullanacağız biz koku olarak? Aslında şu an gördüğümüz bizim kullanacağımız parfümümüz. Ve bunu artık istediğimiz zaman da kullanabileceğiz. Evet. Bunu kenara koydum. Biraz da şöyle bastırarak. Evet. Ki daha fazla parfümümüz olsun. Evet, şimdi parfümümüz hazır. Aslı abla denemek ister misin? Tabii, isterim. Ben de denemek isterim. Evet, Cihan hiçbir şey kaçırmaz zaten. Bu kadar güzel koku yapmışsınız, kaçırır mıyım? İnanılmaz kokuyor. Oo. Ben bu parfümden alırdım mesela şu an. Kulak arkasına sürünce daha mı şey oluyor, uzun sürüyor? Nereye sürmek lazım? Şuraya mı? Tam şuraya, bir de buraya. Vallahi Bunun- erkekler çiçek kokulu parfüm niye kullanmıyor anlamıyorum şu anda. Buna bir Mükemmel isim de olmuş. koyalım bence. Bence adı kış bahçesi olsun. Kış bahçesi. Ha, Tamam. çok güzel isim. Ya burada siz aslında çiçeğin özünü de çıkartmışsınız yani o koku oradan geliyor. İngilizce'de buna essence deniyor yani Türkçe'de de esans diye kullanıyoruz. Çiçeğin özü çıkmış öyle olunca da çok güzel olmuş ya ellerinize sağlık. Bence sadece kadınlar için değil, gördüğünüz gibi erkekler için de çok faydalı bir deney oldu. Geldiğin için çok teşekkürler derim. Bir şey söyleyeceksin. Evet, aslında bu yaptığımız parfüm çok ekonomik. Çünkü bu aldığımız yağ aslında 20 lira dersek, bu çiçeğe de 5 lira dersek ve biz bu parfümü yaparken yarısını kullandıysak o zaman bu 10 liralık bir parfüm diyebiliriz. İnanılmaz. Hem ekonomik, hem kolay, hem de çok güzel kokuyor. Ben bu düzeneyi akşam eve götürüyorum. Bilin deneyin, devam Devam ediyor. ediyor.
Turşu birçok yemeğin yanında yiyebildiğimiz, benim de çok sevdiğim bir yiyecek. Türk mutfağında da yeri çok sağlam. Ama atalarımız sebzeleri turşuya çevirme ihtiyacını neden duymuşlar? Turşu hangi uygarlıkta ne amaçla kullanılmış? Gelin isterseniz birlikte tarihte ufak bir yolculuğa çıkalım. Eski zamanlarda buzdolapları olmadığı için sebze ve meyvelerin bakteri üretmeden, bozulmadan saklanabilmesi için farklı yöntemler kullanılmış. Turşunun ortaya çıkması da bu ihtiyaçtan doğmuş. Turşu kurma, çeşitli sebze ve meyvelerin salamura adı verilen tuzlu ve asitli bir çözeltide bekletilerek saklanabilecek hale getirilmesidir. Türk mutfağında önemli bir yeri vardır ve ilk olarak Türkler tarafından üretilmiştir. Gıdalarını tuzlayarak uzun zaman saklamayı başaran insanlar sebze, balık ve eti de aynı yöntemi uygulayarak uzun süre saklamayı başardılar. Ünlü Medici ailesinin İspanya'daki işlerini takip eden, adının Amerika'ya verildiği iddia edilen Amerigo Vespucci ise İspanya'da gemilere turşu tedariği yapan bir tüccardı. Ya da Sezar ve Napolyon, turşunun askerleri için cesaret kaynağı olduğunu belirtmiştir. Turşu suyunun asitli olması gerekir. Bunun için kimileri limon suyu kullanırken kimileri de sirkeyi tercih eder. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle olur! Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Bu tartışma sonucuna ulaşamasa da ülkemizde ve dünyada turşu hala önemini korumaktadır. Duru'nun sunduğu Bilim Deney'in devam edecek. Duru'nun sunduğu Bilim Deney'in devam ediyor. Gönülsüz pişen, gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş diye bir atasözümüz var. Gerçekten de öyle. Gönülsüz yapılan iş, yani ortaya gönül sevgisi koyulmadan yapılan iş sonucundan da bir hayır gelmiyor aslında. Aslında belki bizim programımızı biraz böyle güzel, samimi hale getiren de gönüllü ve özenle yapılıyor olması. Yani sen YGA başkanısın ve onlarca projede sorumluluk alıyorsun. Ben güneş enerjisi alanında çalışıyorum, kendi bir şirketim var, onu yürütmeye çalışıyorum. Ama burada biz elimizden gelenin en iyisini gönülden yapıyoruz ve inanıyoruz ki sizden gelen yorumlarla programımız daha da güzel hale gelecek. Evet, o yüzden yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz. Sadece bir gün değil, her gün bilimle kalmak istiyorsanız bizi YouTube ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Evet, bu programın da sonuna geldik. Bir sonraki hafta Bilim'de buluşmak üzere. Duru Bilim Deney'ini sundu.